Değerli misafirler, 2002 İstanbul Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunuyum. İlkokul, ortaokul, lise rehber öğretmen olarak görev yaptım. Zeytinburnu RAM, Bakırköy RAM, Bahçeli Evler RAM, Beşiktaş RAM Müdürlüğü yaptım. Üstü Zekalarla ilgili bir derneğin kurucu başkanlığı, Türk PDR Başkan Yardımcılığı, Ev Okulu Derneği Başkanlığı, ilkokul, ortaokul, lise bütün kademelerde bir eğitimci olarak görev aldım. Ama ben eğitime karşıyım. Eğitim derken yumuşak G kullanmadım, Y harfi kullandım. Ben eğitime karşıyım. Hani teknolojinin, elektronik aletlerin hayatımızdan yitirdiği şeyler var ya, onlara karşı bir eğitimciyim. Daha e-devlet, e-okul, e-posta yokken annelerimiz bizi teknolojik ninilerle büyüttüler. Yatırdılar dizlerine, başladılar sallamaya, bebeğim, dediler, teknolojiyi zerk ettiler. Daha sonra baktılar gidişat kötü, problem büyük. Bu sefer kötü olan şeylere, pis olan şeylere demeye başladılar. Dokunma pis diye. Ama maalesef iş işten geçti. Şimdi öyle bir nesil var ki karşımızda, her şeyi teknolojiyle halledebileceğini düşünen bir nesil bu nesil. Ödevler oradan yapılıyor, arkadaşlıklar oradan kuruluyor. Hatta Amerika'ya bile kafa tutacak gencimiz. Orası NASA üssü diyor, burası da masa üssü diyor. Geçiyor bilgisayarın karşısına. Böyle bir nesil var karşımızda. Tabii şimdi biz de biraz gelin ebeveyn zamanımıza hep beraber yolculuk yapalım. Hepimiz hayata sıfırdan başlarız. 0-6 yaş deriz bunun için. 0-6 yaş çok önemlidir. Bebek dünyaya gelir hastanede, annenin telefonları çalar. Gözün aydın telefonlarıdır onlar. Ama arayanlar bebeğin gözünü, annenin gözünü merak etmezler. Bebeğin gözünü merak ederler ve merakla sorarlar. Bebişin gözleri nasıl gözleri? Renkli mi? Yok, saydam. Bakınca direkt beynini görüyorsun. Renksiz göz mü var Allah aşkına? Hatta içinde renk ifadesi bile var. Kahve rengi diyoruz mesela. Bebek hayata tertemiz başlar. Sabi deriz, sübyan deriz. Günahsızdır, aridir, aktır, paktır. Fakat o çocuğu, o bebeği önce anneler, babalar, daha sonra da kısmen öğretmenler el birliğiyle kendimize benzetiriz. Bebeğe ilk yalanı annesi söyler. Emzirme döneminden sonra anne eline kaşığı alır, aç yavrum ağzını aç. Bu son. Anladınız siz onu. O kaşık son değildir. Aç yavrum ağzını aç. Vallahi bu son. Hadi beni kırma bunu da al. Söz bir daha vermeyeceğim. Sondan bir sonraki ve en sondan daha sonraki çocuk ya deli olacak ya filozof olacak. O tabaklardaki artıklar da hiç bitmez. Annelerin ömrü de artıkları tırtıklamakla geçer. Annenin beden dili de enteresandır o esnada. Anne eline kaşığı alır, aç yavrum aç ağzını der ya, kendi de açar ağzını. Aç yavrum ağzını aç, aa diye o da açar. Şimdi interaktif yapalım biraz. Hayali bir kaşık alalım lütfen. Alalım, alalım, alalım. Evet, şimdi bebeğimize veriyoruz. Aç yavrum ağzını aç, aa diye verdik. Şimdi bugün etkinlik bittikten sonra bana soracak arkadaşlarım, gelemeyenler falan. Hocam konuşmanız nasıl geçti? Onlara diyeceğim ki valla nasıl geçti bilmiyorum ama herkes ağzı açık dinledi diyeceğim. Yalan değil. Tabii beden dili dedik. Beden dili daha bebeklikte oluşmaya başlıyor ve annenin babanın çocuğa burada bir katkısı var. Şimdi size bir soru soracağım. Sadece kafa işaretinizle cevap vermenizi istiyorum. Evet veya da hayır demenizi istemiyorum. Bugün burada olmaktan memnun musunuz? Sadece kafa. Evet. Programı bitirip dağılalım mı? Hemen şu an bitirelim mi? Evet. Bugün burada memnun olduğunuzu sorduğumda kafalar yukarıdan aşağı doğru indi ki bu bir onay işaretidir, döşe doğru iner. Tüm kültürlerde böyledir. Hemen bitirelim mi dediğimde bazılarınız böyle yaptı, bazılarınız böyle yaptı.
Neden böyle? Uzmanlar diyorlar ki bu kafanın sağdan sola çevrilmesi annenin bebeğe mama yedirmesine dayanır diyorlar. Tüm kültürlerde evet böyle. Hayır da böyle. Ama bunun temelinde annenin bebeğe mama yedirmesi vardır diyorlar. Nasıl? Anne eline kaşığı alır. Kaşık sağdan gelir, kafa sola çevrilir. Kaşık soldan gelir, kafa sağa çevrilir. Bebeğin mamayı reddetme hareketidir bu diyorlar. Peki Türklere mahsus olan, bize mahsus olan bu kaş kaldırma nereden çıktı? Bu tez abime ait, İdris Eren'e ait. Bizim annelerimiz bebeğin mamaya engel olmasına engel olurlar. Önce bebeğin kolları pijamanın içerisine sokulur. Hareketsiz kalan bebek tedbir olarak ağzını kapatır. Anne buna da bir çözüm bulur. Bebeğin başı bir elle sabit tutularak burnu sıkılır. Bu esnada hiçbir yerini kıpırdatamayan bebek şunu fark eder. Hiçbir yerimi oynatamıyorum ama kaşlarımı kaldırabiliyorum. İşte bizim hayırımız biraz buraya dayanır. Evet, teşekkürler. Değerli katılımcılarımız, bebeklikte özellikle dikkat ve zeka gelişimi konusunda yapacaklarımız var. Zeka gelişiminde iki kavram etkili. Bir, kalıtım, iki, çevresel faktörler. Kalıtım, anne babadan geçen genetik kodlar ve 7 cedde sülaleye kadar giden olay. Onun etkisi son araştırmalara göre %55'ler civarında. Peki çevresel faktörler ne kadar? %45. Yani neredeyse yarı yarıya, neredeyse 50-50 bir oran var. Peki ne yapmak lazım? Daha anne karnındayken, bebek anne rahmine düştükten itibaren, hamileyken bebekle bolca sohbet etmek, konuşmak gerekiyor. Babanın annenin karnına yaklaşıp, nasılsın, hava nasıl oralarda, keyfin yerinde mi, seni merakla bekliyoruz, bolca konuşması lazım. Havalimanı kenarında yapılan bir araştırma, havalimanı kenarında hamileliğini geçiren anneleri takip ediyorlar. Çocuklar doğuyor, büyüyorlar. Bir bakıyorlar ki o bebekler büyüdüklerinde, ergenlik dönemine geldiklerinde uçak sesini duyduklarında stres düzeylerinde düşme gözlemleniyor. Anne karnındayken sürekli uçak sesini duyan bebek daha sonra onunla rahatlar hale geliyor. Sizin sesinizi bolca duyması lazım. Emzirirken bolca konuşuyor olmanız lazım. Kelimeler, sözcükler havada uçuşması lazım. Bebek ayaklandı, yürümeye başladı. Şunu versene, onu versene, bunu uzatsana tarzı cümlelerden ziyade evladım mutfaktaki granit tezgahın üstündeki kırmızı kapaklı plastik şişedeki suyu getirir misin? Tarzı, vasıfları, sıfatları, nitelemeleri kullanan cümleler kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Şu bu derseniz sadece şu bu o kalır. Ama benim dediğim tarzda konuşursanız mutfak, granit, tezgah, kırmızı kapak, plastik şişe, su bütün kavramları öğrenmiş olur. Okul öncesi dönemde özellikle rutinleriniz olması lazım. Akşam yatarken ya da günün belli saatlerinde muhakkak bir gün anne, bir gün baba, bir gün anne, bir gün baba çocuklarınıza masal ve hikaye okumalısınız. Dikkat edin, anlatmalısınız demedim. Daha çok okumayı tercih edin lütfen. Çocuk siz ona masal ve hikaye okurken şunu düşünür, şunu hayal eder. Demek ki bu dinlediğim masal kahramanları, Keloğlanlar, Hacivatlar, Karagözler, Nasrettin Hocalar, şu iki kapaklı kartonun içinde. Ben de ilk fırsatta okumayı öğreneyim diye aşk duyar, şevk duyar, heyecan duyar, motive olur. Yani aslında kitap okuma aşkı okul öncesi dönemde kazandırılır. Kitap gerçekten çok etkilidir. Ve kelime haznesi, sözcük dağarcığını kazanması açısından kilitli bir kutuyu açan sihirli bir anahtardır. İlkokul 1'e başlamış bir çocuk okuma yazmayı öğrendikten sonra günlük sadece 30 dakika kitap okusa ki diziler ortalama 90 dakika değerli katılımcılar, üniversite mezunu olduğu gün, diplomasını aldığı gün 300 sayfadan ince olmamak kaydıyla 2500 civarında kitap bitirmiş olur. Bu kitapları yapraklarını koparıp yan yana dizdiğimizde Edirne'den Ardahan'a yol olur. Sadece 30 dakikayla, günlük 30 dakikayla.
Kitaplar konusunda, özellikle dil gelişimi konusunda kadim kelimelere hakim bir aile yapınız varsa, Osmanlıca Arabi kelimelerde kullanılan bir aile yapınız varsa, kelimeleri çeşitleriyle, envalarıyla kullanmanızı tavsiye ederiz. Hayat diyorsanız yaşam da deyin, istikbal diyorsanız gelecek de deyin, ati de deyin ama ikisini de öğrensin. Çünkü ikisi arasında nüanslar vardır, farklar vardır. Hayatla yaşam aynı olamaz. Hiç şunu diyen duydunuz mu? Yaşamımı yaşıyorum, hayatımı yaşıyorum dersiniz. İkisi aynı değildir, farklar vardır. Stres, gark, keder, melal, hüzün, yeis. Bunların hepsinde bir takım nüanslar vardır. 1000 kelimelik sözcük dağarcığı olan bir çocuk, 1000 kelimeyle hayal kurar, fikir üretir, proje geliştirir. 5000 kelimelik sözcük dağarcığı olan bir çocuk bunu 5000 kelimeyle yapar. Ve sözcük dağarcığıyla kelime haznesi zekayla doğru orantılıdır. Bu noktada dil gelişimi konusunda özellikle okul öncesi dönem ilk 7 yaşın çok kritik olduğunu söyleyebilirim. Ev Okulu Derneği olarak ve Mehmet Tilmi Eren olarak bir takım sözleri evlerde yasaklıyoruz. Eve girdiniz, odaya girdiniz, çocuk gözlerini tavana dikmiş, kanepede uzanıyor, bir ayağı da kanepenin kenarında. Ne duruyorsun, ödevini yapmadın, projeni yapmadın, hadi boş boş oturma deyip lütfen çocuğu oradan kaldırmayın hemen. Onun öyle anlara da ihtiyacı var. Kendinizden pay biçin. Böyle hani ampulün yandığı, çok böyle sıra dışı düşünceleri yakaladığınız anlar vardır ya. Ne zaman gelir o anlar? Çok değişik anlarda gelir, absürt anlarda gelir. Affedersiniz farklı yerlerde gelir. Ne bileyim namaz kılarken gelir. Tam uykuya dalacaksınız o esnada gelir. O anlara çocukların da ihtiyacı olduğunu lütfen unutmayın. Ve şu cümleleri yasaklıyoruz. Hayal kurma, gerçekçi ol, ayakların yere bassın, eski köye yeni adet getirme, bulutların üstünde uçma, icat çıkarma. Bunlar yasak. Bir başka husus, birçok eğitimci, uzman size şunu söyler. Der ki, değerli anneler, değerli babalar, çocuklarınızın sorularını cevapsız bırakmayın. Onların sorularını muhakkak cevaplayın. Yoksa onların merak duygusunu yok edersiniz, köreltirsiniz tarzı cümlelerdir bu cümleler. Biz diyoruz ki, lütfen çocuklarınızın sorularını cevaplamayın. Onların bulmasına yardımcı olun. Çocuk size bir şey sorduktan sonra hemen cevap vermektense, sence nasıl? Sen olsaydın ne yapardın? Hadi bir düşün bakalım yönergesini lütfen sık verin. Düşün bakalım yönergesi en sık kullandığınız yönergelerden biri olabilir. Bu nedir? Bilenler var mı? 2 kişi gördüm şurada bilen. Evet, arkada var. Evet, nedir? Adı ne? Kaju değil. Duryan meyvesi, başka farklı fikri olan at kestanesi. Evet, çok kötü kokan duryan, deniz kestanesi. Evet, bu meyvenin adı duryan meyvesi. Evet, bir büryan kebabı var ama bu duryan meyvesi. Salonun %98'i bilemedi. Çünkü bu meyveyi görmediniz. Bu meyveye dokunmadınız. Bu meyveyi koklamadınız. Bu meyveyi yemediniz. Ama ben yedim. Tayland'a gittiğimde, Singapur'a gittiğimde, Malezya'ya gittiğimde dikenli, dışı dikenli, sarımsak gibi, soğan gibi kokan, böyle çok kötü bir kokusu olan bir meyve. İşte tarif edebilirim, açıklayabilirim. Toplu taşımaya bununla binmek yasak ama yerel halk bunu çok seviyor. Görmediği, dokunmadığı, deneyimlemediği şeylerle ilgili çocukların fikri olamaz. Bir şey söyleyemez. Bu yüzden küçük çocuklara sorduğumuzda büyüyünce ne olacaksın dediğimizde genellikle 3 meslek söylerler. Ne derler? Doktor, öğretmen, polis. Niçin? Dünyası onlarla sınırlıdır. Hastalandığında doktoru görür, okulda öğretmeni görür, sokakta polisi görür. Ama binlerce meslek vardır. Bu yüzden her zaman alışveriş yaptığınız fırıncıdan bizim çocuk yarın 2 gün, 3 gün sizinle takılabilir mi deyin. Marangoz ustasından bunu rica edin. Avukat arkadaşınızdan rica edin. Çocuklarınızın farklı meslek mensuplarıyla buluşmaları onların hedef tayin açısından çok önemlidir. 2 kızım var ellerinizden öper. Bir gün döner yedik. H.D. İskender'de. Dediler ki baba ne kadar güzel olmuş. Dedim ki teşekkür etmek ister misiniz? Evet dediler. İçeri girdik, aşçılarla görüştük. Dedim ki kızlarım çok teşekkür etmek istiyor, memnun kalmışlar. Tabii buyursunlar dediler.
Hem teşekkür ettiler hem de 45 dakika tereyağı nasıl oluyor, döner nasıl oluyor bunun detayını gördüler, öğrendiler. Yalova Eskihisar Topçular feribot iskelesinde gemiye bindik. Dedi ki kızım, baba dedi bu koca gemi demir yığını batmadan nasıl gidiyor? Öğrenmek ister misiniz dedim. Evet isteriz dediler. Kaptan köşküne çıktım. Yasak olan zinciri açtım. Dedim biliyorum yasak ama benim 2 tane meraklı kızım var. Sizinle tanışmak istiyorlar. Hay hay ne demek dediler. İçeri girdiler ve dümene geçtiler. Yolculuk boyunca gemiyi sürdüler ve geminin diğer detaylarını öğrendiler. Ama kaptanlıkla ilgili bir fikirleri oldu. Çocuklarınızın farklı mesleklerle buluşmalarını sağlamanız lazım. Eve bir misafir geldiğinde hadi çocuklar odanıza değil, hadi çocuklar buraya deyip onları eve gelen misafirlerle meslek sohbetlerine de katmanızı özellikle tavsiye ediyorum. 2002'de göreve başladım. Zeytinburnu Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'nda rehber öğretmen olarak. Rehber öğretmenler derslere girmiyorlar. Fakat o tarihte boş geçen çok fazla ders var. Rehber öğretmenler de derslere sokuluyor. Davalar var, mahkemelik durumlar var. Beni zorla sokuyor müdür bey falan filan gibi böyle şeyler yaşıyoruz. Dedi ki boş geçen dersler var, girer misin? Arkadaşlarım girmezken ben bunu bir zenginlik ve bir fırsat olarak addettim, kabul ettim ve bazı derslere de girdim. Türkçe, tarih falan filan ders veriyorum, anlatıyorum yani sınıfta. Bir gün dersteyim, dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman bunu anlatıyorum. Öğrencinin biri de kafasını sıraya koymuş, uyuyor. Dokundum, uyandı. Kalk bakayım dedim, ben mi dedi, evet dedim sen. Söyle bakayım dedim. Uyumuşum fiili hangi zamanda çekimlenmiştir? Çocuk mahmur bir şekilde uyumuşum, uyumuşsun, uyumuş. Muşlu geçmiş zaman hocam dedi. Muşlu geçmiş zaman. Dedim aferin nereden bildin? Ben muşluyum da ondan biliyorum hocam dedi. Bir gün de bitişik yazılan ki, ayrı yazılan ki işliyoruz ki çok önemlidir. Arka sıradaki birisi de ki gülüyor. Evladım dedim kalk bakayım. Ben mi dedi. Değerli veliler, öğrenci psikolojisidir. Gönlü yoksa hiç üstüne alınmaz. En arka sırada bile otursa şöyle kafasını çevirip geriye doğru bir bakar. Hani belki sınıf uzamıştır falan. Evet dedim sen. Bitişik yazılan ki'ye bir örnek ver bakayım dedim. Ne dese beğenirsiniz? Dobrovski. Oradan Dostoyevskiler, Jirinovskiler falan. Fakat daha sonra okulda bir tarama, yetenek taraması yaptım. Bu 2 çocuk üstün zekalı, seviye olarak çok ileri çocuklar olarak çıktılar. Bizi zaman zaman sınıfta zorlayan, öğretmeni sıkıştıran, eğitimciyi zorlayan çocuklar aslında ciddi bir potansiyeli barındırırlar. Anne babasına asi gelen, karşı gelen, isyankar çocuklarda da bu potansiyeller vardır. Aslında ben farklıyım, sizin gibi değilim, sizden farklı şeyler düşünüyorumun sinyalini vermektedirler. Ama bizde kabul edilmek çok önemli, karizma çok önemli. Mesela öğretmen sınıfta ders anlatıyor, karizmayı çizdirmemesi lazım. Bir şeyler yazıyor, orada bir yeri yanlış yazıyor. Gerçekten de hata yapıyor. Uyanık öğrencinin biri bunu fark ediyor. Hocam, buyur. Hocam yanlış yazdınız. Öğretmenin hareket şu. Aferin. Zaten ben de mahsusçuktan bakayım kim bilecek diye falan. Ya, halbuki nedir? Humoru kullanmak lazım. Yani bazen kendi eksikliğini de söylüyor olabilmek lazım. Bir gün dersten çıktım. Öğrencinin biri koşarak yanıma geldi. Hocam dedi. Efendim, hocam dedi. Manyak ders anlatıyorsunuz. Bakın manyak ders anlatmak. Estağfurullah çocuğum dedim. O senin kendi güzel. Dil ne hale gelmiş. Ne diyorlar şimdi? Naber lan moruk, iyidir kanki senden ne ayak falan filan. Eskiden 2 kişi yolda karşılaştığında ne diyorlardı? Cenab-ı Hak emsali kesiresiyle müşerref eylesin falan. Değil mi? Böyle konuşuyorlardı. Ya da valide-i muhteremeniz nasıllar, afiyettedirler inşallah. Yani bir ağırlık var. Şimdi ne diyorlar? Anan nasıl diyorlar falan. Yani dilde bir siklette hafiflik var. Dil gelişimi, iletişim becerisi hakikaten önemli. Bu noktada çocuklarımızın iletişimlerinin de evde desteklenmesi, özellikle medya kullanımı, tablet, televizyon. Bakın 13 yıldır RAM müdürlüğü yapıyorum. 50 bin civarında dosyada imzam var. Bir engel türünde artış var. Dil konuşma güçlüğü, konuşma geriliğinde artış var. Bence 3T önemli bir sebep. Televizyon, tablet, telefon. Muhabbet az, konuşma az, geç konuşma başlıyor.
Çünkü çocuk duyduğunu, işittiğini konuşur hale geliyor. Bu noktada bunun dikkatli kullanılması ve nitelikli beraberlik dediğimiz kıymetli vakitlerin artırılması lazım. Medya birçok bilgide yanlış veriyor. Mesela bir şeyi eleştirir gösterirken aslında adres gösteriyor. Mesela manşet veriyor böyle güm 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 güm. Eğlencenin çivisi çıktı. Ama gençler bunu nasıl izliyor? Aç abi sesini aç. Nerede çıkmış bu çivi falan, yeri neresiymiş falan filan. Alttan alta da adres gösteriyor. Ve aslında birçok değeri de yanlış öğretiyor. Sınıfta öğrencilere sordum. Mevlana'yı bilen var mı? Biri parmak kaldırdı, ben biliyorum hocam dedi. Bizim orada lokantası var falan. Böyle biliyorlar. Sınıflara zaman zaman giriyorum. Çocuklara Osmanlı'yı soruyorum. Diyorum ki, bir dönem diyorum Osmanlı dünyayı yönetmiş. Dünyanın lideri olmuş. Osmanlı deyince zihninizde ne canlanıyor diyorum. Çocuklar diyorlar ki, hocam Osmanlı surlardan atlardı, kılıcını kınından çıkarırdı, bir kılıç darbesiyle 10 kişiyi yere sererdi, vurdu mu kodu mu oturdurdu, Osmanlı tokadı, sonra hana giderdi, masaya yumruğunu vururdu, hancı getir derdi, üzümü alır sıyırırdı, tavuğu alır sıyırırdı, bir de pos pos bıyıkları var onları da kıvırırdı. Osmanlı böyle bir şeydi hocam diyorlar. Osmanlı'nın bir dönemki dünya liderliğinin sırrını pazu gücü olarak açıklıyor delikanlı ya da hanımefendi. Halbuki Treveze Deniz Savaşı'nda Ceneviz gemilerinden atılan toplar cup cup denize düşüyordu. Osmanlı gemilerinden atılan toplar hedefini vuruyordu. Yani nesi uzundu? Menzili uzundu. Yani neyimiz gelişmişti? Teknolojimiz gelişmişti. Bilimde ileriydik. İstanbul 17 kez kuşatıldı. Niye Mehmet aldı? İşte Allah'a bağlıydı, Allah'ın yardımı oldu, çok maneviyat. O zaman Ebu Ayyub el Ensari var, onu diyene ben onu diyorum. Havan topu ilk defa İstanbul'un fethinde icat edildi. Toplar dümdüz gidiyordu, havan topu sayesinde surları aştı, şehrin içerisine girdi. Gemiler karadan yürütüldü, bir sürü icat, keşif vesaire yapıldı. Şahin topu, dünyanın en uzun menzilli topu yapıldı. Bilime, teknolojiye, somut bilgiye ne kadar değer verirsek o kadar ilerleyeceğiz. Bilginin kaynağı da kitaplar, bunu lütfen unutmayalım. Çocuklarımızın farkında bireyler olması çok önemli. Hanımefendi baskülün üzerine çıkınca fark ediyor kilo aldığını. Oo diyor çok yemişim, şişmişim, rejim yapayım, diyete gireyim falan filan. Farkında değil ne kadar yediğinin. Beyefendi saatine bakınca fark ediyor randevusuna geç kaldığını. Oo diyor geç kalmışım. Günaydın. Hanımefendi markette kasaya gelince fark ediyor bütün marketi satın aldığını. Dıdıt 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 diye gelince bunları iade edeyim diyor. Bu kadar param yok falan. Öğrenci dönem sonu, sene sonu eline karneyi alınca fark ediyor bütün sene yattığını. Bu ne ya diyor 0,000. Ben hiç çalışmamışım. Günaydın. Termometreye bakıp üşüyenler var. Değerli katılımcılar, bu kadar farkındalıksızlık fazla. Biz kimiz, nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Bunun evde sohbetinin yapılıyor olması lazım. 3 üniversitede ders veriyorum. İstanbul Aydın'da, Kültür'de ve Biruni'de zaman zaman yarı zamanlı ders veriyorum. Adını soruyorum öğrenci. Adın ne senin diyorum. Mehmet. Adın ne senin diyorum. Mehmet. Oğlum adın ne senin diyorum. Bana adını duyuramıyor ya. Üçüncü, beşinci sohbette hocam karşılaşıyorsunuzdur bu tür durumlarla. Tokalaşmak istiyorum. Elimin içerisine bir şey koyuyor ama hani ip mi, pamuk mu, sopa mı ne oldu belli. Hani al abi ne yaparsan yap. Öyle bir şey yani. Zayıf, belli, omuzlar düşük, yapamayacağı o kadar söylenmiş ki, o kadar tekrar edilmiş ki, onların manen de destekleniyor olması lazım. Gelecekte nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz bunun bilincinde olmamız lazım. Şimdi bir deprem yaşadık, Allah korudu, muhafaza etti işte, şanslıydık falan filan. Ama daha beteri olabilir ve bu yıllardır konuşuluyor. Ah vah ediyoruz, bina yıkıldı. Nerede? Fay hattına yapmışız. Ah vah ediyoruz, sel oldu, çok yağmur yağdı, sular altında kaldı, bina yıkıldı. Binanın adresi her şeyi açıklıyor. Dere boyu caddesi, numara bilmem ne. Dere boyuna zaten bina yapmışız. Parklarda görürsünüz bazı yerler çimen bitmemiştir, ot bitmemiştir. Niye? Çünkü onu yapan peyzajcı falan filan labirent çizdiriyor. O parktan karşı karşıya geçmek için labirent çizmeniz lazım. Acelesi olan bunu yapar mı? Yapmaz. Acelesi olanlara çıkış vermemiş. Ezilmiş. Öngörü, halkını da bileceksin biraz da tabii bunu yaparken. Öngörülü olmak çok önemli. Bundan sonra ne olacak? Buranın uzunluğu kaç metre? İleriyle ilgili tahmin oyunları çocuklarınıza yapabilirsiniz. Evet ve empatik. Empati becerisi. Hep denir ya işte kendini karşıdakinin yerine koyma falan filan.
Ne diyorsunuz? Sizce kadınlarda mı empati becerisi daha gelişmiştir, erkeklerde mi? Kadınlarda, erkeklerin hiç sesi çıkmadı. Evet, işte okulda, okul bahçesinde erkek çocukları top oynar, futbol oynar falan filan. Çocuğun biri düşer, dizini kanatır, yaralar. Erkekler oyuna devam eder, kızlar etrafına toplanır. Hocam Ahmet yaralandı falan filan, kızlar ilgilenir. Kadınlar kocalarına hediye alırken kocasının işine yarayan bir hediye alır. İşte kol düğmesi alır, kravat alır, işte hani taksın beni hatırlasın falan filan diye. Erkekler eşlerine hediye alırken kendilerinin de işine yarayan bir hediye alır. Hani bir paket çikolata getirir, hadi hanım aç da yiyek falan filan gibi. Evet, empati becerisi biraz daha kadınlarda gelişmiş ama bu duygunun da beslenmiş olması lazım. Bir web sitesi tavsiye edeceğim. 3 harfli ama söyleyebiliyoruz. Trabzon'un T'si, Edirne'nin E'si, Diyarbakır'ın D'si. TED. TED.com. Lütfen takip edin. Günlük, haftalık bir TED videosu lütfen izleyin. Tavsiye ediyorum. Çok güzel, kıymetli konferanslar var. Orada son yıllarda education, eğitim başlığında çok konuşulan başlıklardan bir tanesi storyteller'lık, hikaye anlatıcılığı, gamification, eğitimde oyunlaştırma ve multipotential'lık. Yani çok potansiyelli bireyler, çok yönlü bireyler. Bu da önemli ve üzerinde durulması gereken bir konu. Artık büyüyünce ne olacaksın sorusu biraz tartışılıyor. Büyüyünce birçok şeyin de olması gerekiyor çocuklarımızın. Ben de Zeytinburnu Ram Müdürüyüm. Okullarda anne baba eğitimi seminerleri vermeye başladım. Her şey güzel, ahval, durum güzel, salonlar dolu, koltuklar dolu fakat bir problem var. Katılımcıların hepsi tek cinsiyete ait. Anneler var, kadınlar var, babalar yok. Dedim benim babalara da ulaşmam lazım. Evet dediler ama gelmiyorlar. Dedim ne yapayım? Bu babaların haftada bir gün gittiği bir yer var. %80'inin camiye, cumaya gidiyorlar. Ben de müftüye gittim. Dedim sayın müftüm, bu babalar dedim bizim davetimize gelmiyor ama hani sizin davet daha güçlü. Oraya biraz katılım fazla. Ben dedim cuma vaazı yerine babalık eğitimi vermek istiyorum. Güldü. Dedim hocam olur mu öyle şey? Siz dedi ne mezunusunuz? Ben dedim psikolojik danışmanım. İlahiyatçı olmayanları konuşturmuyoruz dedi. Ben de o sene ilahiyata kaydoldum. Ee, ilahiyatı bitirdim. Bu sefer il müftüsüne gittim. Tabii daha güçlüyüm artık. Mustafa Çağrıcı. Anlattım. Beğendi adam. Dedi çok güzel hocam. Hem ilahiyatçısın hem psikolojik danışmansın. Bana bir valilik izni yazdı. 2010 senesinde 2,5 sene her hafta, her cuma bir camide takım elbiseyle çıkıyorum. Projeksiyonu kuruyorum. Aziz Cemaat diye başlıyorum. 450 bin babaya babalık eğitimi verdim. Bu senede teşekkür ediyorum. Bu senede müftülük tekrar davet etti, çağırdı. Hocam dedi, çok memnun kalınmış, tekrar yapar mısınız? Yaparım dedim. Para istiyor musunuz dedi. İstemiyorum dedim. Ama dedim tek bir şartım var, camileri ben seçeceğim. Tabii ki İstanbul'un en büyük camilerini seçtim. Ve her hafta gördüğünüz üzere camilerde bu eğitimleri gerçekleştiriyorum. Tabii burada da arkadaşımı da anayım. Ferhat da bar psikoloğu olarak biliniyor. O da onun totemi de şu. Psikoloğa gelmeyen insanlar var ama bara gidiyorlar bunlar. Ben de barda onları yakalayayım da kendisiyle de sık sık görüşürüz. Onun da kulağını çınlatmış olayım. Sürem de azaldığı için biraz hızlı ilerleyeceğim. Çocuklarımızı ne bekliyor? Gelecekte onları ne bekliyor? Bunu biliyor olmamız lazım. Çok değil, belki bundan 4-5 sene sonra sistemler hazır sadece yaygınlaşmadı. Eve geldiğinde çocuklar size şunu diyecekler. Anne, baba, bugün okulda dersimize Malezya'dan hologram hoca geldi. Kanada'dan hologram hoca geldi. 3 boyutlu yürüyecek, tokalaşacaklar, eli içinden geçecek falan filan. Çok değil, 7-8 sene, maksimum belki 10 sene sonra şunu diyecekler. Baba, anne, yarın Kanada'ya bir atölye çalışması için gidip geleceğim. Beylikdüzü'ne gider gibi buradan bir günlük, yarım günlük seyahatler olacak. Mesafeler kısalacak çünkü ulaşım hızlanmış olacak. Bugün Migros'ta, Şok'ta, Carrefour'da vesairede alışveriş yaparken sistemler, teknolojiler buna altyapı olarak hazırlanıyor. Gözünüz hangi rafta, hangi üründe ne kadar takılı kalırsa ona yönelik cep telefonunuza reklam gelebiliyor. Bugün Garanti Bankası'nı aradığınızda karşıdaki ses size şunu diyor. Merhaba, sizi sesinizden tanıyalım. Bana ne yapmak istediğinizi kısaca söyler misiniz? Kiminle konuşuyoruz?
Robotlarla konuşuyoruz. Böyle bir dünyada değişen dünyayı, bilgi teknolojisini, yazılım teknolojisini düşünüyor olmanız lazım. Biraz uyanmanız, biraz uyanmamız lazım. Biraz milli eğitimdeki klasik öğütler. Bugün özellikle dinleyeceğiniz Belma Hocam burada, Yanko Hocam, çok değerli hocam burada, Kerem Hocam burada, diğer bütün konuşmacılarımız biraz farklı şeyleri söylemeye çalışacaklar. Öyle ümit ediyorum. Biraz bunlara dikkat etmek lazım. Peki ne gibi çalışmalar yapabilirsiniz? Benzerlik ve farklılıklarla ilgili bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. TL ile dram arasında ne gibi benzerlikler vardır? T harfi ile ölümün ne gibi bir ortak noktası, benzerliği vardır? Çocukları sıra dışı düşünmeye sevk edecek soruların evde soruluyor olması lazım. Kedi ile kaleci arasında ne gibi ilişki vardır? İşte kedi tuttuğunu yer, kaleci tutamadığını yer falan filan gibi ama biraz düşündürmek lazım. Sıralama çalışmaları yaptırabilirsiniz. Küçükten büyüğe, büyükten küçüğe, açık renkten koyu renge, sertten yumuşağa, kategorize etme becerisi için yapılabilecek çalışmalardan bir tanesi sıralama, bir tanesi de sınıflandırmadır. İşte Ural Altay dil grupları, Hint dil grubu gibi belli materyalleri, oyuncakları, kitaplarını sınıflarına ayırma becerisini küçük yaşta kazandırmanızı tavsiye ediyorum. Bir kütüphane düşünün, 1 milyon kitap var. Fakat kitaplar raflardan yere düşmüş. Aradığınızı bulmanız çok zordur. Ama yayın evine göre, yazara göre, ünitelere ayrılmış bir kitap olduğunda kolayca bulursunuz. Belli bir raf dizilimi olduktan sonra çocukta, beyninde biraz daha kolay bulacaktır. Kerem Bey ona biraz daha değinecektir diye düşünüyorum. Analoji benzeşme tekniğini özellikle araştırın. Bununla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. İşte elma ile topu kaç şekilde birbirine benzetebilirsin ya da farklılaştırabilirsin. Kitapla insan hayatı ne açıdan birbirine benzer? İşte kitabın da bir başı sonudur, bir sonu vardır. İnsanın da doğumu, ölümü vardır. İnce kitaplar vardır, kısa hayatlar vardır, uzun hayatlar vardır. Bazı kitapları veririz, bazılarını saklarız, bazıları ömürlüktür, dostlarımızdır gibi. Acı son vardır, kötü son vardır. Kapağına aldanmamak lazım kitabın gibi veya insanda da benzer durumlar diyebilirsiniz. Bir takım bu tür düşünme oyunlarını yapabilirsiniz. Çocuğunuza sordunuz. Kalemle, asli amacının dışında, ataçla ne gibi şeyler yapılabilir diye bir yönerge verdiniz. Eğer çocuk toka yaparım kalemden, cetvel yerine kullanırım, silah yerine kullanırım, kanepenin altına kaçan şeyi alırım, çay kaşığı yerine kullanırım gibi bir sürü şey söylüyorsa, ne kadar çok şey söylüyorsa bu güzel bir şey. Ancak çocuk böyle bir yönergeden sonra kalemlerle bir şey yapmayı söylüyorsa bu biraz daha anlamlı. Kalemlerle bir şey yapmayı söylüyorsa. Ancak çocuk kalemle başka nesneleri, başka şeyleri bir araya getirmeyi söylüyorsa bu çok daha anlamlı değerli velilerimiz. Kalemin içini boşaltır, içini civa doldurur, etrafını mıknatısla kaplar, işte güneş panelleri koyar, hareketli bir araç yaparım. Bir şeyler söylüyorsa yani bir araya gelme ihtimali dahi düşünülemeyen nesneleri bir araya getirmekten bahsediyorsa buraya özellikle dikkat etmek gerektiğini hatırlatıyorum. Scamper yöntemini, yine altı şapkalı düşünme yöntemini evde de sizler basitçe uygulayabilirsiniz. Sadece başlık olarak geçmek durumundayım. Mesela Scamper tekniği yer değiştirme, birleştirme, uyarlama, değiştirme, büyütme, küçültme, başka amaçlarla kullanma, yok etme, tersine çevirme gibi başlıkları içeriyor. Bir pet şişeden Scamper yöntemiyle yapılan parçalara ayırma, yok etme, çıkarma, tersine çevirme, birleştirme çalışmasından çıkan eserler. Bir pet şişe sadece. Birleştirmiş, yeniden çevirmiş, bir kum saati yapmış, gazetelik yapmış, şamdan yapılmış, kumbara, kalemlik, havluluk, saksı, çiçeklik gibi veya başka amaçlarla kullanma. Afrika'da birisi ayakkabı yerine ya da Zeytinburnu sahilde bir çocuğumuz batmamak için kullanabiliyor. Nesnelerin yerine geçme yönergeleri verebilirsiniz. Sen koltuk olsaydın ne düşünürdün? Ne söylemek isterdin? Veya bir koltuktan bir sürü soru çıkarabiliriz. Çok küçük bir koltuk yapsaydın farklı ne eklerdin? Hayvanlar için yapılan bir koltuğun adı ne olabilir? Koltuklar konuşsaydı insanlara ne söylerdi gibi bir sürü sorular çıkabilir. Eğer olsaydı, eğer olmasaydı tarzı sorular. Toplum kurallarını çocuklar koysaydı bu kurallar nasıl olurdu? Dünyada yer çekimi olmasaydı neler olurdu? Balinalarla iletişim kurabilseydik neler olurdu? Tarzında sorular. Bir fikri farklı bir biçime çevirerek sorma. Bazı hayvanlar gibi insanlar da kış uykusuna yatsalardı neler olurdu? Olay ya da öyküyü değiştirme. Eğer Hansel ve Gretel ormanda yanlarına harita alsalardı neler olurdu?
Bir şeyi başka bir şeyin yerine geçirme. Ekmeğin arasına elma koyarak tost yaparsak tadı nasıl olur? A harfi en son, Z harfi ilk harfi olsaydı neler olurdu? Olayları tersine çevirme. Sabahları yatıp akşamları uyansaydık, geceleri çalışsaydık nasıl bir hayat düzeni olurdu? Küçültme ya da büyütme. Hafta 6 gün ya da 8 gün olsaydı neler olurdu? Geceler olmasaydı neler olurdu tarzında soruları yine yöneltebilirsiniz. Khan Akademi'yi, TED web sitesini özellikle tavsiye ediyorum. Seçici olmanızı tavsiye ediyorum. Kaptan Fantastik filmi ev okulu sistemini de anlatan güzel bir film. Bu konuda da, filmler konusunda da seçici olabilirsiniz. Değerli katılımcılarımız, süremin sonuna geldim. Ee, Çocuk zirvemiz var 3 Kasım'da. Pazar günü burada yine. Ağırlıklı olarak çocukların sahne performanslarının olacağı bir zirvemiz bu zirve. Bu zirveye de alandan kayıt yapabilirsiniz. Onu da tavsiye ediyoruz. O zirvede de yine hediyelerimiz olacak. Bu Sea Life tarzı bilet hediyelerimiz de olacak. Öncelikli olmak için daha buradan bugünden de oraya başvurunuzu yapabilirsiniz. Onu hatırlatıyorum. Doğan Cüceloğlu hocamız sağ olsun çok sık görüşüyoruz. Bize de destek veriyorlar. Özellikle ev rehberliği sistemini çok önemsiyor ve ev rehberliği sistemiyle ilgili de sürekli bir görüşme halindeyiz kendisiyle. Ev mentörlüğünden ve ev rehberliğinden bahsetti. Bu konuda da ben de çok detaya girmiyorum ama bu konuyu araştırmanızı, incelemenizi tavsiye ediyorum. Bugün alanda gördüğünüz ev rehberiyim ben yazılı tişörtlü genç arkadaşlarımız bugün daha çok ikinci ve üçüncü sırada oturan ailelerimiz, onlar ev rehberi ailelerimiz, 100 ailemize haftada bir gün 2 saat evlerinde çocuklarıyla yetenek, beceri gelişimi üzerine ağırlıklı çalışmalar yapıyorlar. Bu konu hakkında bize ulaşabilirsiniz. Ev rehberliği linkimiz var. Oradan formu doldurduğunuzda biz sizleri derneğimize davet ediyoruz. Tekrardan katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim.